Herkese merhaba. İngilizce öğrenmek dünyanın en kolay işlerinden biri. Ama kimilerine göre zor gelebiliyor veya öğrenmek istemiyorlar. Hatta bazen siyasetçiler veya devlet başkanlarının bile İngilizce bilmediğini görebiliyoruz. Ben bilmemek ayıp diye bir şey demiyorum kesinlikle. Demek istediğim aslında öğrenmek o kadar da zor değil. Ben bu videoyu İngilizceyi gözünde büyütenler için hazırladım. Aslında o kadar da zor olmadığını göstermek istiyorum ve inanıyorum ki videonun sonunda siz de benim gibi düşüneceksiniz. Her şeyden önce İngilizce sinir bozucu bir dil ve verimsiz bir dil. Cümle yapıları ve kelimeleri bilmeniz gerekiyor. Hatta kelime ezberlemeniz gerekiyor. Ne kadar çok kelime bilirseniz konuşmanız o kadar kolaylaşıyor. O yüzden İngilizce öğrenmek isteyenleri ellerinde sözlükle veya kelime kartlarıyla görürsünüz. Bazı kaynaklara göre 600.000 kelime olduğu söyleniyor. Ama elbette bu ütopik bir sayı. 600.000 kelime çok ciddi bir sayı ve bu kadar kelimeyi kullanmak mümkün değil. Hatta şu anda İngilizce'de aktif olarak kullanılan 20.000 kelime var. Ve 20.000 kelimeyi de konuşma dilinde kullanmanız hiç de mümkün değil. Yani Harvard veya Oxford'da bir tarih profesörü olsanız belki o kadar kelimeyi kullanabilirsiniz. Genel anlamda 1000 ila 1500 kelimeyle yaşayabilir ve İngilizce konuşabiliyorum diyebilirsiniz. İngilizce öğrenmeye çalışanlar kelimeleri ezberlemeye başladığında ve biraz yol almaya başladığında hep bitecekmiş gibi gözükür. Evet, işte bu kadar. Daha fazla kelime yok. Daha fazla kelime ezberlememe gerek yok gibi düşünürler ama o asla bitmez. Sürekli yeni kelimeler karşılarına çıkar ve 1500 kelime bile göze çok gelir. Ben bu videoda karanlık enerji yoluyla size kelimelerin aslında ne kadar az olduğunu göstereceğim. Nedir bu karanlık enerji? Karanlık enerji bir fizik kuralıdır ve kurallara göre bir cisim hareket ettirildikten sonra bir zaman sonra durur. Dünyada bu sürtünme ya da yer çekiminden kaynaklı olarak gerçekleşir. Bunu eğer uzayda yaparsanız ve bir beyzbol topunu uzaya fırlatırsanız bir engelle karşılaşana kadar yol almaya devam edecektir. Bu da aslında uzayın genişlemesiyle ilgili. Hubble ve Einstein uzayın genişlediği teziyle karanlık madde ve karanlık enerji kavramına tam anlamıyla can suyu vermişlerdir. İşte İngilizce'deki kelimeleri de uzaydaki karanlık enerji gibi düşünün. Fizik kanunundaki karanlık enerji adını gerçekten karanlık olmasından alır. Yani bir ışık görmemiş olmasından dolayı. İngilizce'deki 600.000 kelime gibi. Var ama yok. Kullanılmıyor. Hiç ışık görmüyor. Devlet arşivindeki bir kütüphanede bir kitabın tozlu sayfalarında yer alıyor. O yüzden o kelimelerle sizin işiniz yok. Karanlık enerji kabaca şöyle tarif edilir. Evrenin %74'ü karanlık enerjiden oluşur. %22'si karanlık madde, %3'ü ise atomlardan. Yani bizim görebildiklerimizden oluşur. O zaman İngilizceyi de bu şekilde ele alırsak eğer görebildiklerimizi öğrenmemiz gerektiğini anlamalıyız. Bir daire çizelim ve %74'ünü İngilizce'de kullanılmayan kelimelere verelim. %22'si aktif olarak yer alan kelimeler. %3'ü ise günlük hayatta kullandığımız ve İngilizce konuşabiliyorum diyen insanların sıkça kullandığı kelime sayısı. Karanlık enerji İngilizce'deki toplam kelime sayısı. Şu 600.000 kelime vardı ya. %22 ana dili İngilizce olan ve üniversite mezunu olan kişiler. %3'ü ise ikinci dil İngilizce olan kişiler. %3'üyle konuşabilir miyim diye soruyorsanız eğer dilin nasıl çalıştığını anlatayım. Bazı kelimeler diğer kelimelerden daha fazla kullanılır. Ben bile bu videoda aynı kelimeleri kim bilir kaç kez tekrar ettim. Ve, veya gibi kelimeler çok yaygın olan kelimeler ve çok sık kullanılır. Bunları kullanmadan zaten konuşamazsın. İngilizceye niçin ihtiyacın var? Yurt dışında yaşamak istiyorsun veya orada çalışmak istiyorsun. 2000 kelime ile çalışabilirsin. Bunların %50'si isim, %25'i sıfat, %14'ü de fiillerden oluşuyor. Bu kadar. Tamam.
Şimdi şunu kabul edelim. Karanlık enerji terimini dikkatini çekmek için koydum. Ya ve aslında önüne bir grafik koymam gerekiyordu. Herhangi bir grafik koysam ilgini çekmeyecekti. O yüzden böyle bir yola başvurdum. İngilizce öğrenmek istiyorsanız eğer en önemli ve sıkça kullanılan kelimeleri ezberleyerek İngilizce konuşabilirsiniz. Sıkça kullanılan kelimeler ise sandığınız kadar fazla değil. Daha güzel bir haberim var, o da ortak kelimeler. Küreselleşme dediğimiz şeyle birlikte dünyadaki diğer insanlarla birlikte ortak kullandığımız birçok kelime var. Örneğin selfie, teknoloji, enerji, posta ve nesnelerin diğer isimleri. Bunlar zaten size hiç yabancı gelmeyecek. Plan ile plan arasında hiçbir fark yok. Bildiğimiz plan yapmak. Mesela post ile posta arasında da bir fark yok. Kaç kişi mektup ifadesini kullanıyor? Kargo ya da posta diyoruz. Bu ikisi de İngilizceden türetilmiş kelimeler. Söylenişleri bile aynı. Neredeyse aynı. İşin özü, kelime ezberlemekten korkmayın. Onu gözünüzde küçültün. Karanlık enerji kanununu aklınıza getirdiğinizde ne kadar az kelime ezberlemeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın ve %3'ünü ezberleyerek yaşayacağınızı bilin. Bir sonraki videomda hayatımı değiştiren 5 kitaptan bahsedeceğim. Bu 5 kitap gerçekten size de faydası olacağını düşünüyorum. Bu arada bir sonraki videoyu da kaçırmamak için bildirim butonuna tıklayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.